Abiler ablalar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun direkt konusuna giriyorum. Filipinlerin Bataan bölgesinin Balanga şehrinde Samanyolu aynı şey gibi oldu. Dünyanın en büyük haçı var abi. Mount Samat diye geçen bir yer. Samat herhalde bizim Samet değil. Neyse espri yapmayayım. Samat Dağı'nın tepesine dünyanın en büyük hacını kurmuşlar. Onu ziyaret edeceğiz. Ayrıca ben size Filipin'in tarihi hakkında bir şeyler vereceğim. İkinci Dünya Savaşı sonrası, öncesi, Filipin'in durumu, onları anlatacağım. Tabi bu dağa tırmanacağız birlikte. Daha sonra böyle herhalde. Neyse hadi gidelim kanka. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olun, like atın. Arkadaşlar merhaba. Hostelimizden çıktık. Şimdi buradan otostop çekeceğim. 13 kilometre falan yardıracağım. Ondan sonra dağa tırmanıp geri döneceğim. Hadi başlayalım. Bataan ölüm yürüyüşü anısına, Bataan ölüm heykeline kadar yürüyeceğim abi. Yaklaşık 10 kilometre. 1 kilometre yürüdüm, 9 kaldı. 2 saat sonra oralarda görüşürüz. Bu arada saat sabahın 9'u. Hava yine sıcak, 35 derece. Yürüyorum. Güzel. Hi, how are you? Fine. How are you? I'm fine too. Türkçe abimiz aldı. You going to Bar Resort? I can walk from here. Yeah. Yeah, okay. But thank you so much. Nice to Take care see of you. yourself. Nice Just to meet take you. care of Yeah, thank you, yourself. thank you, thank you. Bye bye. Have a nice day. Abi şansa bak. Beni aldılar yoldan. Bu arada dün konuştuğum abi. Dedi lan sen şey değil misin? Gel seni alacağım dedi. Aldı beni. Bu arada dağın girişine kadar bıraktılar. Buradan tepeye çıkacağım. Burada Japonlarla Filipinlerin arkadaşlığının anısına bir tane bina varmış. Hi. No walk. Burası normalde tırmanış yolu diye geçiyor. Başka bir yol yok. Zaten arabalar da çıkıyor yukarı. Ama dağ yolu, günlük güneşlik, havadar. Şu an serin zaten, sıcak da değil. Güzel bir şekilde çıkılıyor. Size şimdi bilgiler vereceğim az sonra. Bu arada burada da yaşam var. İnsanlar böyle tuk-tuklarıyla yaşıyor burada. Buradan yaklaşık 2 saat sürüyor tırmanış. Havlayan köpek ısırmaz diyorlar. Havlıyor sadece. Sanırım yol boyunca böyle köpekler olacak. Abi şimdi anlatmaya başlıyorum size detayları. Bu savaşla alakalı. Savaş Bataan Savaşı diye geçiyor. Bu bölgenin adı Bataan. Tamam. Filipin'in Bataan bölgesi. Burası aslında Balanga şehrine çok yakın bir yer. Fakat Balanga'ya bağlı değil. Farklı küçük bir ilçeye bağlı. Böyle çok küçük bir yere bağlı. Neyse savaş zamanı zaten Filipin uzun bir süre sömürüldü. Senelerdir. İlk önce hani burada Müslümanlar da var. Onlar nasıl Müslüman oldu? Tarihi ta oradan anlatayım. Bu Suluk tarafında yani Filipin'in güneyinde birkaç adayla Arapların ticareti oldu. Bu ticaret sonrası insanlar Müslümanlaştı burada. Herkes değil. Sadece güney bölgesinde. Arkasından İspanyollar burayı keşfetti. Magellan bilirsiniz. Magellan burayı keşfetti. Burada küçük bir ada keşfetti aslında. Sonrasında İspanya kolonilerini taşıdı buraya. İşte oraya karargah, buraya karargah, şuraya şöyle yapayım derken bunlar bütün Filipin'i ele geçirdi neredeyse. 1800'lü yıllara kadar Filipin karşı korumaya çalıştı. Ondan sonra onlar da pes etti. Teknoloji yok, bir şey yok. Fakat 300 sene süresince İspanya hakimiyetini kurdu burada. Arkasından İngiliz geldi, Alman geldi, Hollandalısı geldi. Onlar da bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat İspanya kadar uzun süremedi. Sonra Amerikalılar geldi buraya. İngilizler de var tabii işin içinde. Fakat sadece kültürünü yayan İngilizler oldu. Ölüyorum lan. Çoğu şehir, Filipin'de çoğu şehir ismi İspanyolca. Mesela Mexico var burada. San Fernando, Angeles, böyle İspanyolca terimler yani İspanyolca isimler verildi şehirlere. Fakat İspanyollardan sonra Amerikalılar geldi. Onlar da burayı sömürdü. Sömürme sebepleri altın, elmas, bu tarz değerli şeyler. Bölüyorum. Sandalyeye bak lan ne güzel. İnsanlar otursun diye adam elle yapmış. Helal olsun. Neyse Amerikalılar geldi, tamam, son olarak Amerikalılar buradaydı. 1962 senesine kadar Amerika burada hükmünü sürdü. Fakat o 2. Dünya Savaşı dönemi, bu Pearl Harbor zamanı var ya, 1941'de Japonlar saldırdı Pearl Harbor'a, Amerikan üstüne uçakla bombaladılar. Sonra Amerika fıttırdı, atom bombasını attı. Tam o zamanlar Japonya Filipin'e de saldırdı. Buradaki Amerika kolonilerine saldırdı aslında. Burada Amerikalılarla işbirliği yapan Filipinlilere saldırdı. Çünkü asıl düşmanı Amerika'ydı. Bu arada çok fazla Amerika, Filipin deyince YouTube
sarı kart veriyor. Para kazanmamı engelliyor ama boş ver arkadaşlar, öğrenin. Bilgi parayla değil, bilgi bedava. Sonra Amerikalılara saldırdı Japonlar. Yılan mı lan o? Şunu atlatıp devam edeceğim. Odun herhalde. Odun kımıldamıyor. Neyse, Japonlar Amerikalılara saldırdı. 1942'de buraya geldiler abi. Tam buraya, Batan'a. Burada bir muharebe yaşandı. Japonlar kazandı bu savaşı. Amerikalılar, Filipinler esir düştü. Yaklaşık 70.000 kişi esir düştü burada savaş sonu. Sivil, asker karışık. Yaklaşık 15.000 Amerikalı, geri kalan 55.000'i Filipinli. Japonlar tabi bunları öldüremedi. Çok fazla kalabalık. Mermi sıksam mermiye yazık dediler. İşte öldürmeye çalışsam bıçakla, süngüyle zaman kaybı dediler. Dediler ki biz nasıl olsa gideceğiz ordu olarak. Bunlar da bize gelsin. Fakat ne yemek, ne su, ne hiçbir şey vermeyeceğiz bunlara. Dinlenmek falan yok. Sokakta uyuyun falan. Aynen bu şekilde. Abi bunları aldılar buradan, esirleri. Buradan San Fernando'ya kadar. Ben oradan geldim. Bilirsiniz, yaklaşık 40 kilometre bir şey. Yürü babam yürü. San Fernando civarı ilk molayı verdiler. Fakat Japonlar bunları güneşin altında dinlendiriyor. Böyle kurutulmuş balık yapacağız sizi falan diyorlarmış. Güneşin altında dinlendiriyor, yemek vermiyor. Sadece 10 gün içerisinde bu yolculuk yaklaşık bir ay sürüyor ve 100 kilometre falan yürüyorlar. 101 kilometre de yazıyor, 101,5 falan yazıyor. Bunlara kendi yiyeceklerinden vermiyorlar. Kendileri artık çadır kuruyor, gölgeye, ağaçlığa falan yatıyor ordu halinde silahlarla. Fakat Filipinli, Amerikalı esirleri kesinlikle yani hiçbir yardım, hiçbir insancıl yönden bir takviyede bulunmuyor. İnsanların yarısı ölüyor zaten 10 gün içerisinde. Sadece yol ortasında ölüyor. Geri kalan vardığı zaman son noktaya, Manila civarı sanırım, 100 kilometre oraya kadar döne döne yürüdüler böyle. Japonlar süngülerle kafalarına vurarak falan orada öldürüyorlar. Bu hikaye efsaneleşiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Japonya'dan sonra Amerika tekrar buraları ele geçiriyor ve sonra bu hikayenin, kötü hikayenin anısına bu dağın tepesine koca bir haç işareti dikiyor. Dünyanın en büyük haç işareti, koca bir işaret. Ta tepesine kadar asansör var, çıkılabiliyormuş fakat asansör zamanı farklıymış. Sorarız onu, oluyorsa çıkarız biz de. Baya böyle güzel bir alan aslında, bütün şehri görebileceğimiz bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Durum bu. Durum acı. Bir de bu yürüyüşün ardından Japonlar Manila'ya geçiyor ve Manila'da toplam 1 milyon insanın öldüğü katliama sebep oluyorlar. Daha doğrusu katliamı yapıyorlar. Baya böyle çoluk çocuk herkesi öldürmüşler. Japonların tek burada değil zaten. Belki bilirsiniz, Kore'sinden tut, Tayvan'ına kadar, Çin'inden tut. Çoğu ülkede böyle soykırımları, çıldırmışlıkları var yani o dönem. Neden ben çözemedim. Şu an bakınca Japonya'ya gerçekten böyle huzur içinde yaşıyorlar. Ama o dönem gerçekten gözleri dönmüş yani artık. Çin'in baskısından dolayı mı, asırlarca Çin sömürmüş Japonya'yı. Adamlar en son Çin'e karşı savaşınca Çin'i yendiysek bütün dünyayı yeneriz diye atıldılar böyle. Tabii o dönem bilgi yok. Amerika'da atom bombası varmış. Silahlar çok, teknoloji çok gelişmiş falan. Japon kendini bir şey zannediyor, atlıyor. Sonra Amerika atom bombasını atınca Japon hata ettiğini anlıyor ve savaşı kaybederek bitiriyor. Hadi çıkalım. Konuşamam. Yoruldum. Duyuyor musun güzelliğin, sessizliğin? Çok güzel. Hayatta en sevdiğim şey bu. Şu ormanın içinde sessizlik oluyor. 2-3 kuş sesi, 2-3 rüzgar sesi, hop oradan falan, tamam. Efso. Köpek sesleri geliyor tepeden. Korkumuz yok. Savaş zamanında ölü numarası yapıp atıyorum böyle adamlar yürürken 3-5 kişi düşüp bayılıyormuş gibi yapıyor. Fakat çok riskli. Japon askerler bunu yapanları görünce nasıl olsa öldü bir de şey yapalım deyip direkt öldürüyorlarmış süngüyle. Çok riskli fakat bunu yapıp kurtulan birkaç kişi, birkaç demeyeyim birçok kişi Japon ordusunun ardından direkt dağlara kaçıp gerillalara karışmış. Böyle şeyler duydum. Tekrar onlar da Japonlarla savaşa katılmış. Bu sayıya direktman şeye dahil ediyorlar. İşte 10-20 bin kişi falan bu şekilde kaçtı. Tekrar sağ çıktılar falan ama efsane. İnternette yazan birkaç kişi sağ çıktı gibi yani. Birkaç kişi değil, birkaç bin kişi. Durum böyle. O dönem gerçekten zormuş. Ulan ne esti be. Açığa çıktım. Esti. Yükseliyoruz bu arada. Aa, yolu böyle evler var. Her yerde köpek. Tam diyordum nerede bulurum acaba? Aha da buldum, küstüm çiçeği. Bok küstüm çiçeği, küsmüyor lan. Niye lan? Neyse bu tarz çiçekler var. Bulursam dokununca şey yapıyor, kapanıyor. Bulursam dokunarım. Rezil oldum. Bunu şey yaparım, keserim. Göstermem.
Erik buldum la. Ya, tropikal iklimde erik mi olur oğlum? Nereden? Ağacı göremedim ama bir yerden düşmüş yani. Of be, bir erik ağacı olaydı. Çıkardım daldan yerdim. O elemanlar çalışıyor lan koca yolda. Çimleri kesiyor. Bu arada yorucuymuş ya. Yürü yürü. Çıkamıyorum. Aslında böyle düz yol daha yorucu abi. Asfalt yol daha yorucu. Böyle patika, aralardan böyle taşlı yollardan geçsek orman içi daha normal. Fakat zemin çok sert, herhalde o yoruyor tırmanırken. Bilemedim. Ne yapıyor lan manyak? Dalı mı kesecek? Dalı kesecek. Bir şey buldum. Kim savaştı ve öldü burada 2. Dünya Savaşı'nda, onların anısına diyor. 555 metrede kaldı diyor sanırım. 555 metre yükseklikteymiş, onu diyor. Çok da bir şey değilmiş lan. Deniz seviyesinden 555 metre yüksekteyiz. Şurada da bir şey var, ona da bakalım. Bu arada yaprakları biriktirip yakıyorlar sanırım böyle. Şurada yakmış, orada yakmış, orada yakmış. Bak. Halbuki aşağı atsa eğlencesine yakıyor herhalde. Burası mezar. Japon mezarı lan. Hanon the Goddess of Memories, a Virgin Mary. Şey ya, o Japon değil, Hristiyan ama niye Çince yazıyor orada? Japonca yazıyor. Bir okuyayım şunu, bakayım neymiş. To those who died, may they rest in peace. Kim öldüyse diyor Tanrı için savaşta, umarım huzur içinde yatarlar diyor. Hadi lan, küstüm çiçeği ol lan. Küs size de sövdük abi, kusura bakma. Burası 1960'lı yıllarda yapılmış. Japonca yazıyor ve İngilizce yazıyor. In August da çok yüksek lan. Ben bile okuyamıyorsam Filipin nasıl okursun? Diyor ki Ağustos 1974'te diyor Hiroshi Kuroki diye bir adam burada seremoni yapmış. He went to worship the memorial. Burayı ziyaret etmiş Samat Dağı'nda. Ya Japon bir adam buraya bağışta bulunmuş, onu yazıyor. Oğlum ne bağışlamış lan, kaç para bağışlamış? Toplam şu bu kadar insan. 1388 insan 2 milyon 100 bin dolar bağışlamış. 2 milyon 100 bin dolar. Bu da peso olarak yani. Yok Japon yeni. 100 yen 2-0 eksik. Doğru hesaplamışlar. 2 milyon 100 bin dolar bağışlamışlar buraya şey için, bir şey için. Yol falan yapmak için herhalde. Daha işte zemin 1974'te bağışlamışlar. Fakat burası 1974'te mi yapıldı lan acaba? Belki o dönem yapılmıştır, bilmiyorum. Oğlum daha 3,5 kilometrem varmış tepeye ya. Çok fazla video çekmeyeceğim. Sıkmayayım sizi orman içinde. Bitirince aşağı artık otostop mu çekereyim, ne yaparım bilmiyorum. Otostop çeker. Çeke yürürüm. Aşağı kolay gerçi, yukarı zor. Oh! O ne lan, kafatası mı? Taş gibi bir şey. Çok kafatasına benziyor lan. Acayip merak ettim. Bir bakmak istiyorum. Normal taşmış. Çıkıyorum böyle yavaş yavaş. 1,5 saat daha sürecek. 1,5 saat sonra tepede görüşürüz. Daha çekmiyorum öyle. Çok özel bir şey olmadı sürece. Hi dude. I'm fine. Money no. Para diyor ya. Oğlum motorunuz var lan, yürüyorum ya yanım. Daha neyi, canımı mı alacaksınız ya? İşte abi. Hala da Filipin'de böyle bir fakirlik var ya. Ruhlar fakir yani. Ama bir şey diyeyim mi? Güney Asya'nın en açık görüşlü insanlarına sahip. Herkes İngilizce biliyor. Herkesin illa bir yabancı ile iletişim kurmuşluğu var. Bir düşünün, hangi birimizin yabancıyla bir selamlaştığı, bir konuştuğu, bir saat böyle bir kültür alışverişinde bulunduğu bir anısı var. Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ya fakat onların var. Şu çocuk bile bana çok rahatlıkla hi dude diyebiliyor yani. Dude ne ama? WhatsApp falan diyorlar ya, öyleler. How you doing falan diyorlar böyle. İyi insanlar, özlerinde iyi insanlar. Fakat Kore'den bir anım var. Sizlere anlatayım hocam. Amerikalılar zamanında Kore'ye savaşa gittikleri zaman halk çok fakir olduğundan dolayı, aynı o zamanlar bütün Asya ülkeleri fakir, Çin de dahil. Çin zengin ama sadece Asya'ya göre. O zamanlar herkes fakir. Amerikalı askerler chocolate deyip çocukları çağırıp çikolata veriyorlarmış. O yüzden Kore'de bir espri varmış. Amerikalı görünce gidip chocolate diyorlar böyle, hani esprisine. Herkes de bilir. Buranın muhabbeti de öyle. Hani asker öldürüyor ediyor sonuçta ama iyi insanlar da var. Çocuk yani seviyorlar sonuçta. Çocuk sevilir. İşte çikolata, şeker veriyorlar böyle, yardımcı oluyorlar. O yüzden para veren, belki o dönem burada çikolata, şeker bulamadılarsa belki para veriyorlardır. O yüzden adetten halk böyle bir turist görünce money para yapıyor yani çocuklar. Bizim bayram harçlığı gibi. Tabi bizden çıkmaz. Bilmiyorlar. Devam. Şehir gözüküyor. It Rojak. Don't you come back no more.
Ey canım benim, yola bak ya. Tam ortadan çekeyim de klas olsun. Ey canım benim, senin ben can yerim. Ormanın içinde şöyle bir Japon mezarı var. What the hell am I doing here? I don't belong here. Uranüs ama. Yok lan, Satürn. Satürn ama dönüyor etrafı. Ananı hayvan var lan. Hayvan. Korktum. Bir şey kımlaştı orada. Evet, büyüktü sanırım. Bayağı kımlaştı. Gidek buradan. Filipin abi, bura belli olmaz. Bir yerden kobra çıkar. Kral kobra atlar üstüme. Ormandan korkuyorum. Fakat bir gün ormanda yaşama hayalim var. Korkularımı yeni bir ormanda yaşayacağım. Birçok hayalim var her şey. Dünyayı bitirme hayali. Ya arkadaşım, yapraklar düşmeyin ya. Korkuyorum ya. Dünyayı bitirme hayali. Sonracıma tekneyle birkaç ay gezme hayali. Karavanla gezme hayali var. Araba sürmeyi bilmiyorum ama var yani. Daha bisiklet süremiyorum ama var. Motoru bilmiyorum. Belki motor öğrenmeyi düşünüyorum ama hoşuma giderse neden olmasın. Motor da eğlenceli gibi. Atlayıp gidiyorum. Ah, kelebek. Ah. Oğlum ben nasıl bir insana dönüştüm? Kelebek gel. Anladım, zararsızsın, gel. Kendimi ormanda Heidi gibi hissediyorum. Şimdi aşağı uçacağım. Göt kelebek. Üstüme geliyor, sonra gidiyor ya. Neyse, hayallerimden sizlere bahsediyorum. Hayallerim için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir hayalim de ormanın içerisinde teknolojisiz şekilde yaşamak. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum böyle bir karaktere sahip olan bir insan için. Börtü, böcek, uçan kaçan şeyler biraz beni ürkütüyor. Bir dönem alışmıştım ama niyeyse şu an yine bir tetikteyim ya. Bir dönem sallamıyordum. Kurt, böcek, yılan falan her şey geçiyordu yanıma. Da bilmiyorum, uzun bir süre böyle şey yapmayınca sanırım otostop arabalar falan alıştık. Ormana ne anlatıyorum ben ya? Ne anlatıyorum ya? Sıcak, yorucu, insan yok. Otostop çekmeyeceğim. Kendime söz verdim. Yürüyeceğim. Zaten yaklaşık bir 3-4 gündür, belki de 2 videodur falan beni sürekli yürüyor şekilde görmüş olabilirsiniz. Yoruldum lan. Şu bacağım hala ağrıyor ya. Diz kapağım var ya. Menisküs müsün, ne oldum? Gidip bir iğneyle su çektireceğim. Daha önce başıma gelen bir şey değil böyle diz ağrısı uzun zaman. Ters hareket yaptım herhalde ya. İçeride su birikmiştir. Az güneşe tutayım. Niye bugün ben çok aptalım? Söyleyin bana. Sadece bugün değil, dün ukulelemi kaybettim. Neden 2-3 gündür aptalım? Neden? Aşk beni al. Bazen sinirleniyorum. Sonra geçiyor hemen. Ağaç gölgesi, asfalt taşı. Böyle bir yer işte. Kapatıyorum ya, ben çok mal. Hadi görüşürüz. Bak yaptıkları işe bak. Şu güzelim 50 yıllık anıtın önüne dökmüşler pet şişeleri. Bu arada geldik. Burası Şirin Rus. Neyse, haç, en büyük haç. Samet Dağı diye geçiyor. Mount Samet National Shrine. Bakalım nasıl ziyaret ediliyormuş. Hi. Is it free? No? How much? 50. 50 each. Where is the price? In internet I didn't see price, about price. Give to me ticket or something. Ticket, sir. Ticket. Okay. Now I will. Are you walking? Yeah, I'm okay. And you are all alone? Yeah. 50, right? Yes. You can use this in the elevator For elevator. and museum. I have understood. Thank you. Yeah, have a nice day. Bilet. İnanmadım, bana bileti gösterdim. Gösterdi hakikaten. Neyse, $1 abi. 50 Filipin pezosu $1 yapıyor. Yürüdün mü lan sen falan yaptılar, dedim he yürüdüm ama. Bu arada motor giremiyor herhalde. Motorları kapıda park edip buraya yürüyorlar. Neyse, haçta asansör varmış. Asansör için aldım bu bileti aslında. Asansörle hacın tepesine çıkıp her yeri çekip geri ineceğim. Yolda yürürken fazla çıkan görmedim. Bir iki otobüs çıktı ama ben oraya varınca herhalde işlerini bitirirler. Haç haritası burası. Şu ana yoldan yürüdüm. Sanırım guest house, main gate, hacın olduğu yer şu yol. Bu yoldan gitmem lazım. Yol üstünde admin var. Bir şeyler. Helikopter bölümü. Bir şeyler. Şu tarafta da bir şeyler var ama. Gelin önce oraya gidelim. Bu arada manzara bu. Yaklaşık 1500 kilometre falan çıktım deniz seviyesinden. O şurada çok güzel sahil var. La ta buradan gözüküyor. Şehir orada. Ve bir duyum aldım. Buradan Manila gözüküyormuş. Yaklaşık 60-70 kilometre uzaklıkta. Haritadan bakar. GPS durumuna göre gösteririm size nerede kalıyor, neresi Manila diye. Hava şansımız da çok açık. Şurası biraz bulutlu. Bak şuralar falan çok iyi. Bak dünyanın yuvarlak olduğunu buradan. Neyse devam edelim. Yeah, we saw you down. Really? You just walk up. Yeah. You haven't seen before.
Haç bu. Burası tabi küçük bir anıt. Haç daha yukarıda, farklı bir yoldan çıkacağım oraya. Önce şuraya bakalım ne var ne yok. Ondan sonra hacca çıkalım. Hi. How long did the hike take to get up here? From down? We saw you. Yeah, it takes 2 hours maybe. So you walk up? Yeah. Not too much. Abi burası anıt tarzı yapmışlar. Ufak silahları falan buraya koymuşlar. Bak şöyle makinalıları falan göstereyim size. O zamanlar 1950'li yıllarda kullanılan silahlar. Bu tarz makina, top, tüfek. Görüyor musunuz? Nasıl eski? Çok iyi. Ne şuraya da bakalım. Şunun etrafında bir şeyler yapmışlar. Herhalde ülkelerin verdiği madalya tarzı şeylerin simgesi. Güzel bir yer. Burada tuvalet var. Tuvalete gitmek iyi olur. Bir tuvalete gideyim. Sonra birlikte gezelim. Abi bu arada Filipin'de Bataan deyince halkın ne kadar kahraman olduğu örneklendiriliyor. Ben ilk duyduğumda dedim ulan nasıl iştir falan, neyi kahramanlığı falan. Öyle aslında ortada bir kahramanlık yok. Sadece çekilen eziyetin, dramın, acının büyüklüğü sonucunda şu Bataan bölgesine kahraman demişler. Gerçekten insanlar da bayağı ölmüş yani savaş sırasında. O 1 milyon Manila'da ölümler, işte buradaki 70 bin o yürüme muhabbeti, ta daha güneyde bir şehir var. Oradan başlayıp buradan geçip yaklaşık 100 kilometre yürüyorlar San Fernando'ya doğru. Yolda yarısından çoğu ölüyor. Diğerleri de ormana kaçıyor, oralarda ölüyor. Tabi haber alınamıyor. Yaşayanları da Japonlar zaten yol üstünde öldürmüş. Durum bu. Buradan yukarı çıkalım. Şurada küçük bir yol var. Oradan sonra hacca asansörle tırmanacağız. Şuralarda da bir şeyler var ama herhalde öyle bir konser salonu alanı gibi bir şey. Etkinlik falan için. Hacca çıkalım. Çok önemli değil bu tarz detaylar. Önemli değil ama dünyanın en yüksek hacı size göstermek istiyorum. Dünyanın en uzun, büyük hacı. İçinde asansör var. Hacı. Hadi gidelim hacı. Burada küçük Amerika'da ölen askerlerin listesi var küçük bir şekilde. Kaptan Mount Davison Jackson, birinci LT ne bilmiyorum. Florence McDonald, işte Amerikalı insanlar. Onların listesini yapmışlar burada 1980 yılında. Burada ölenler. Çıkalım hacca çıkalım hacca çıkalım. Bu arada Bataan denilen bölge size gösterdiğim gibi şurası. Ben şu an şuralardayım. Şu orta taraflarda. Şu aşağıda bir tane daha yüksek dağ var. Fakat biz şu an şuralardayız. Adamlar burayı yürürken şuradan başlayıp 70 bin kişi ta en güneyinden başlayıp şöyle buradan San Fernando, şu haritanın dışına da şuralara Manila falan 100 kilometre civarı yaklaşık 1-1,5 ay falan yürümüşler. Amaç buradaki esirleri oraya taşımakmış. Fakat yolda da öldürmekmiş. Sonuçta esir bakarsan askerlerin azgından çalarsın. O yüzden bir çeşit Japon işkence metodu diyelim, geçelim. Hadi yukarı gidelim hadi. Yükseliyoruz arkadaşlar, mertebe yüksek. Yüksek mertebe. Harbi doğru, içinde asansör var. Çıkacağım lan. Nasıl oluyor acaba? Çıkacağız. İçinde miyiz hacın yoksa böyle açıkta mı? Neyse çıkalım bakalım, güzel bir etkinlik. $1 hiçbir ücret harcamadım, yol otostop. Zaten tanıdık aldı beni. Başka ne bir şey harcamadım. $1 bir buraya verdim. Bir şey yok. Bugün hiçbir şey harcamadım. Hostelde kahvaltı dahildi. Onu gömdüm, size göstermedim. Canınız çeker diye biraz güzel bir kahvaltı. 2 kişilik odaydı. Ablamız bize 2 kişilik oda tuttu. Aslında 2 kişi değil, tek kişilik odaları yok. Tek kişi olsam bile yani orası 2 kişilik resort. Tatil amaçlı işte, yüzme falan filan. Kahvaltı dahil 2 kişi olunca bana 2 kahvaltı geldi. Aa ne güzelmiş lan. Kaktüse yazı yazmışlar. I must take with this too. Bir şey de resim çeker misin? Ya sövmeyecektim de söveceğim. Diğer ayakkabım da yırtıldı. İkisi birden gitti ya. Kadın da resmi çeker misin falan. Yere çömeldim şu koca hacı alacağım diye. Bu arada asansör 1'den 5'e kadar. Şansıma sok. Ben burada bir saat beklerken sizlere Manila şuralar. Hakikaten farkına vardım ha. Bak şu arkası. Şurada bir dağ var. Oralar Manila. Çünkü deniz şöyle bir dönüyor, tamam mı? Şurada da bir kara oluyor. Haritadan bakınca var yani o. Şuraya kadar Bataan. Ondan sonrası denizden sonra Manila. Bu arada mekanın sahibi benim. Burada bir saat zaman öldüreceğim işte. Ne yapayım? Yürüdüm 3 saat falan yürüdüm aşağıdan yukarıya. Şimdi burada bir saat zaman öldüreyim.
Yani dinleneyim açıkçası. Hem de şunu bekleyeyim. Çok öyle etkileneceğimi zannetmiyorum ama manzara güzel olacak yani. Oh, başka bir şey değil. Yoksa hacca çıktım ama hacıyım artık falan, öyle bir şey değil yani. Bir saat sonra haçta görüşürüz. Halika na! Close ito dada! Sumama ka na! Halika na! Para sira ito eh! Dali na! Tingnan mo! Hindi naman nakikita! Di ba wala naman salamin kuya? Kulong naman yun eh! Oo, kulong ka na! Kulong niya parang minsan lang yan. Minsan lang yan, parang ano yun. Pasak na yan! Ikaw pang-pang na na! Ito ang lapit ka lang dito. Hindi nakapasok yung ano. Okay, sabi ko lang. Ay, dito lang ang wala ako. Ata mo ganda ng camera niya. Ano yung maximum Mamaya force? ba't bibig? Oh, it's just that. Ilan po? Sana bandali ko na namin. Pag kumain ka. Hi! Oo, ka na dyan! Böyle özel bir şey yok. Yana geçemiyor muyuz? Buranın tüm manzarası gözüküyor aslında. Çok da öyle güzel bir şey yok. Bu yani, bu kadar. Bir şey diyeyim mi? Hayal kırıklığı lan. 2 saat bekledim öyleyim. Baba na tayo. Dito na. Naubos na. Thank you. Böyle abi, çok özel bir şey yoktu. Çıktım ta tepeye kadar, indim. Bir saat bekleyen aktım. Şu ana yoldan ineyim lan, araba yolundan ineyim. İniş yolu daha keyifli, daha güzel. O neden çadır mı o? Çadır buldum lan, biri çadır kurmuş. Şuna bakayım bir. Ha, motor. Motoru saklamış. Dönüş yolu böyle. Şurada bir ev var. Tavuk mavuk var lan. Buradan iniyorum abi. Bu sefer büyük yolu seçtim. Çünkü küçük yoldan çıkmıştım. Aynı yoldan bir daha inmek saçma. Buradan manzaraya karşı ineriz şimdi. Güzel manzara değil mi? Bahele hele. Vah. Çıktık geri kapımızdan. Şuydu her şey. Güzel mi derseniz o kadar da ilginç değildi. Fakat fena da değildi. Değişik bir tecrübeydi. Şimdi aşağı ineceğim, o da bir 2 saat sürecek. Yemek yemem lazım. Hala kahvaltıyla duruyorum. Saat oldu 2. 9'da falan yoldaydım biliyorsunuz. 8'de yani 8'de kahvaltı yaptım. O saatten beri şu ana kadar hiçbir şey yemedim. Lunch munch hikaye. 5'e kadar da devam. Yani öğle yemeği hikaye. 5'e kadar da aşağı ineceğim. Saat şu an 1.30, 2, 5. Şehire falan da uzağım aslında. Şehire de bir yürümem lazım, 5 kilometre. Yani anlayacağınız 5'ten önce ben bir şey yiyemeyeceğim. Akşam yemeği olacak o da. Ondan sonra zaten 6'dan sonra bir şey yemiyorum. 6'dan sonra yemeyin, yoksa şişik olursunuz. Hi. In morning who asked me are you tired? You, right? Yes, sir. You asked me are you tired, right? Now I'm tired. Still feeling okay? Yeah, still okay. Vay, bana sabah sormuştu yorgun musun diye. Geri aşağı inerken dedim şu an yorgunum, ölüyorum. Thank you so much. Thank you so much. Bitti abi. Abi son 1-2 kilometre kala gel seni götüreyim bedava dedi. Aşağı getirdi. Bu arada videonun sonuna geldik. Bundan sonra bir şey yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.